Arkadaşlar herkese selamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Wall Street hafta sonu piyasa analizi ve değerlendirme videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta pazartesi günü Amerika'da işçi bayramı olduğu için piyasalar kapalıydı, borsalar kapalıydı. Haftaya Temyiz Mahkemesi'nin Trump'ın gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna karar vermesiyle ilgili haberlerle başlamıştık. Trump bu kararı yüksek mahkemeye taşıyacağını belirtmişti. Bu da yine Ekim-Kasım aylarına kadar bu sürecin devam edeceğini açıkçası gösteriyor. Geçtiğimiz hafta gelen diğer verilere bakacak olursak PMI'lar geldi, tarım dışı istihdamlar geldi. Genel anlamda faiz indirimlerini destekleyecek şekilde geldi bu veriler. Dünkü veri biraz enteresandı. Tarım dışı istihdam verisi 75 bin beklenti varken 22 bin geldi. Yani beklentinin önemli ölçüde altında geldi. Bu da acaba artık Eylül ayında faiz indirimleri 50 baz puan olabilir mi sorusuna da gündeme getirdi. Tabii resesyon korkuları da biraz sanki dün ortaya çıktı gibi ama büyüme verilerine bakınca Amerika'nın bir resesyon ihtimali ben açıkçası çok olası görmüyorum hala. Dünkü volatilitenin sebeplerinden biri de OpenAI'ın yani ChatGPT'nin Broadcom'la yaptığı 10 milyar dolarlık bir çip anlaşması. Bu anlaşma tabii Nvidia ve AMD yatırımcılarında bir tedirginlik yarattı. Acaba bu şirketlere yatırım tezinde bir sıkıntı doğabilir mi ileriye dönük diye. Ama bence yapay zeka zaten daha yapay zeka işinin çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki talep zaten fazla. Bu şekilde rakipler ortaya çıkacaktır. Yani burada Broadcom ilk de olmayacaktır. O nedenle bence pastadan bir pay almak olarak düşünebiliriz. Yani ben Nvidia yatırım tezinde, AMD'ye yatırım tezinde bir değişik olacağını şu an için düşünmüyorum. Çünkü ciddi bir talep var ve bu talep de artarak devam ediyor. Ancak dün tabii Wall Street bunu değerlendirdi ve Nvidia'da olan ağırlığı biraz yaymaya başladı diyebiliriz. Hemen önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor onlara bakalım. Önümüzdeki hafta aslında sadece çarşamba ve perşembe veri var. Az ama öz veri var diyebiliriz. Çünkü üfe ve tüfe gelecek. Artık faiz indiriminden önceki son enflasyon verilerini de alıyor olacağız. Tabii şimdi istihdam ciddi anlamda bozulmuş durumda ama enflasyon da bildiğiniz üzere faiz indirimleri açısından çok çok önemli. O nedenle çarşamba günü üfeyi, perşembe günü de tüfeyi takip ediyor olacağız hep birlikte. Peki önümüzdeki hafta hangi bilançolar geliyor? Hemen ona bakalım. Zaten siz listeyi görüyorsunuz. Ben önemli olanların hemen üstünden geçeceğim. Salı günü kapanış sonrasında Oracle, GameStop, Synopsys ve Rubrik geliyor olacak. Perşembe günü de yine kapanış sonrasında Adobe'un bilançosunu karşılıyor olacağız. Hemen grafiklerimize geçelim ve Nasdaq 100 ile başlayalım. Nasdaq 100'de dün epey bir volatil bir gün geçirdik yine ama doji olarak mumu kapattık. Bu doji mumunun anlamı neydi? Boğalar ve ayılar yenişemeyip neredeyse açılışa yakın bir yerde kapattık diyebiliriz. Endeks şu anda hala olumlu ve boğa görüntüsünde devam ediyor. 50 günlük ortalamanın üstündeyiz. Şuradaki beyaz düşen kırılımını gün içinde tweette atmıştım. Onun üstünde kapatırsak iyi olur demiştim. Onun üstünde de kapanışımız geldi. Burada bir obo riskinden bahsetmiştim geçtiğimiz hafta hatırlıyorsunuz. Bu risk nerede çalışırdı? 23-22.900 civarı altında kapanışlarda bu riskimiz artardı. Ancak o bölgeden de epey uzaklaşmamız bizim açımızdan iyi oldu. Bu obo görüntüsünün bozulması için de 23.711 üstünde artık kapanışlar alıp önceki zirveyi de kırmamız gerekiyor. S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de bir problem yok. Yükselen kanal içerisinde devam ediyoruz. 50 günlük ortalamanın üstündeyiz. Önceki zirveyi yukarı kırmayı denedi dün ama yaklaşık %-0.33 ile günü kapattı. Herhangi bir problem S&P 500'de de görünmüyor. Hemen Russell'a geçelim. Tabii dünkü veriler ışığında Russell biraz daha iyi kapattı günü diyebiliriz. Çünkü faize duyarlı bir endeks biliyorsunuz. Faize duyarlı şirketlerden oluşan bir endeks. 2395 üstünde kapanışlar artık 2446'ya, sonrasında da önceki zirvesi olan 2471'e taşıyacaktır. Artık faiz indirim döngüsüne giriyoruz gibi. Tabii önümüzdeki hafta enflasyon verilerini de dikkatle takip etmek gerekiyor. Ondan sonrasında ben Russell'da daha ivmeli hareketler açıkçası bekliyorum. Geçtiğimiz hafta epey hareketli olduğu için VIX'te çeşitli hareketler yaptı. Gördüğünüz gibi şu bölgeden 15 dolardan 19-40 dolarlara kadar yaklaşık %30'luk bir hareket yaptı. Sonra tekrar geri çekildi. VIX ile ilgili söylediklerimize devam edebiliriz. Yani bu bölgelerde 14 dolarlarda
bir parça 13-12,5 dolarlarda birer parça olmak üzere belki hece amaçlı biraz alınabilir. Şu pik hareketlerinde de verilebilir. Hemen Max 7'a geçelim. Evet, Nvidia ile ilgili biliyorsunuz uzun zamandır şu trendi takip etmiştik ve burada kar almıştık. Yaklaşık 181-182 dolar civarında bu trendi takip edenlerin burada kar alması gerektiğini belirtmiştik. Sonrasında burada bir konsolidasyon süreci oldu. 50 günlük ortalamanın da altına attı. 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda da artık daha dikkatli olunması gerektiği ile ilgili bir tweet zaten atmıştım. Dün de tabi Broadcom'un haberi artık tekniğe uyduracak şekilde de oldu diyebiliriz ve 164 dolarlara kadar geri çekildi. Yani bizim kar al noktamızdan yaklaşık 181 desek kar al noktamızdan yaklaşık %10'a yakın bir düşüş olmuş oldu. Tabi şu anda bir geri dönüş, bir dönüş, burada bir dip oluşumu görmek lazım. Bu oluşumu gördükten sonra tekrar dahil olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hala 50 günlük ortalamanın altındayız. Aşağıda 100 ve 200 günlük ortalamalar epey aşağıda. Burada bir geri dönüş mumu ya da bir formasyon, geri dönüş formasyonu görmeden bence tekrar müdahil olmamak gerekiyor. Meta'ya geçelim. Meta benim de portföyümde olan bir hisse biliyorsunuz. Şu düşenin altında kalmıştı ama 50 günlük ortalamanın altında kalırsa stoplarım demiştim. Aslında şu gün 2 Eylül günü de çok az altında kapanış yaptı ama endeks boğa olduğu için bir gün daha şans vermek istedim. Bunu da yazmıştım. O şansı da fena kullanmadı açıkçası. Bir de altında kapatmadı ve üstüne attı. Önceki zirvesinin de üstünde kapanışlar yaptı. 2 günü de doji kapanışlar yaptı. Yine aslında kararsız kapanışlar oldu ama 50 günlük ortalamanın üstünde şu anda devam ediyor olacağım. Altına attığında ise dikkat etmek gerekir. Ben ise stop olurum. Yukarıda kaldığı sürece de önceki zirvesi 795 dolarlara tekrar bir hareket yapacaktır. Hemen Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta şurada bir ayı flamasından bahsetmiştik. Bu çalıştı diyebiliriz artık hemen hemen de neredeyse. Şöyle bir bakalım. Hedefine gelmiş mi? 35.62 şurada kırdı. Biraz daha var yani şuralar falan hedefi yaklaşık 483-484 dolarlar hedefi olarak görünüyor. Burada da bir yatay desteği var. Orası zaten 488'de. 50 günlük ortalamanın altında. Cuma günkü mum epey gövdeli ve ciddi hacimli. Bence Microsoft'ta da dönüş görmeden bir pozisyon almamakta fayda var diyebiliriz. Burada da biz karı nerede almıştık? Şu gün 520 dolar, 521 dolar civarı kar alınması gerektiğini söylemiştim. Şu trendi sürenler için. Apple'a geçelim. Evet, Apple Max 7'da geride kaldığı için artık tabii bir dengelemeler de var. Endeks bir şekilde gidiyor. Artık Nvidia biraz geri çekiliyor. Microsoft biraz geri çekiliyor. Google ve Apple gibi firmalar öne çıkıyor. Apple'da da zaten bir lansman beklentisi var. Yeni ürünlerin iPhone 17'nin lansmanı da olacak yakında. Onunla ilgili beklentilerle birlikte tüm ortalamaların üzerinde şu anda devam ediyor. 237 dolarlık direncini de üstünde kapanışlar geldi. Yukarıda 247 dolar ilk hedefi olacaktır. 237 dolar altına atarsa eğer tekrar 224 dolarlara kadar bir geri çekilme beklenebilir. Evet, Google'la ilgili de ben de keşke pozisyon alsaydım. Yani burada size anlatıyorum ama kendim pozisyon maalesef almadım ve üzüldüm de açıkçası. Şurada pozisyon almak gerektiğini söylemiştim. 208 dolarda ve yukarıya ciddi anlamda bir marj kaçırdık. Yani Max 7 için şu anda %13'lük bir marj bence çok iyi bir marjdı. Bunu kaçırmış olduk. Sizlere söyledim, kendim de almadım. Umarım değerlendiren olmuştur. Şu anda ne demiştik zaten? Fibo direnci 248 dolarda demiştik. Oraya doğru geri gelecektir. Oraya doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Yani belki biraz düzeltme yapıp da devam edebilir. Stop noktası önceki zirvesi bu trendi sürenler için diyebiliriz. Evet, Amazon'da yine fena olmayan, güçlü duran Max 7 hisselerinden şu yükselen trendini korudu. Bu düşenin üstünde de kırılım aldı ancak şurada ki tepesinin üstünde kapanış alamadı henüz. 237 dolar üstündeki kapanışta 242 dolara şuradaki asıl zirvesine gidecektir. Ondan sonrasında ise Google'daki gibi üstünde mi kalacak, altında mı kalacak, ona göre pozisyon almakta fayda var. Evet, Tesla'ya geçelim. Tesla yine epey volatil ama
200 günlük ortalamanın, 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların hepsinin üstünde devam ediyor. Şu bölgenin üstünü atarsa aslında 365 doların üstünü atarsa gördüğünüz gibi burası önemli. Artık daha rahat hareketler edebilir yukarı doğru. Biraz da onun sıkıntısını yaşıyor. Bu bölgede biraz daha konsolide olup artık karar verecektir ya aşağı ya yukarı. Ona göre tekrar pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Evet, çok sorulan hisseler Palantir'e geçelim. Evet, önemli değişim olan bence hisselerden biri şu anda Palantir. Ne demiştik? Şu kanal önemliydi. Yukarı kırmıştı. Tekrar aşağı attı. Sonrasında ise bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaklaşık 10 mumda 50 günlük ortalama hep destek oldu. Burada geçtiğimiz hafta bir önceki videoda özellikle söylemiştim. 50 günlük ortalama çok iyi destek oldu. Altındaki kapanışlara artık dikkat etmek gerekir Palantir'de. Evet, hala bunu söylüyorum. Çünkü 50 günlük ortalamanın altındaki ikinci gün kapanışı. Burada artık çok dikkatli olmak gerekiyor. İlk desteği 139 dolar 100 günlük ortalaması. Daha sonraki destekleri de bir önceki zirvesi olan 127 dolar olarak bakılabilir. Tekrar 50 günlük üstünde kapanışlar alırsa tekrar yukarı doğru düşünülebilir. Evet, AMD'ye geçelim. AMD'de benzer uyarıyı yaptığım şirketlerden birisi. Şu yükselen kanal gördüğünüz bu yükselen kanalın altındaki kapanışta, yani şu bölgede 162'de artık kar al yapılabilirdi. 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda da çok dikkatli olunması gerektiğini söylemiştim. Evet, 151 dolarda kapatmış. Yani 50 günlük ortalamanın altında direkt zaten çok kırmızı ve gördüğünüz gibi hacimli bir mum almış. Burada 147-147.75 dolar arası çok önemli desteği. Bunun altındaki kapanışlar artık 100 günlük ortalamaya geri çekilmesine neden olabilir AMD'nin. Evet, Nibis'e geçelim. Nibis'te de yine şu bölgede bir konsolidasyon daralarak bir üçgen görüyoruz. Üçgenin kırılım yönü önemli olacak. Eğer aşağıya kırarsa ilk desteği 58.74'te. Bir sonraki desteği de şuradaki aslında gap'i diyebiliriz. 56 dolar civarında bir desteği var. CoreView'de 100 günlük ortalama artık oluşmaya başladı. Bunun üstündeki kapanışlar önemli. Buradan da zaten bir red yediğini söylemiştik. Şimdi burada bir dibi var, burada bir dibi var. Burada şu şekilde bir ikili dip yapacak mı? Bunu takip etmek gerekiyor. Eğer bu ikili dip yapacaksa şu bölge önemli. 105-106 dolar bölgesi önemli. Zaten hemen üstünde de şu anda yaklaşık 108 dolarda 100 günlük ortalama var. Bence yine her halükarda long pozisyon açılacaksa şu hareket beklenip 100 günlük ortalamanın da üstünde kapanışı görüp dahil olmakta fayda var. Evet, HUD'a geçelim. HUD'da da 50 günlük ortalamanın altında kapanışı aldı ama şu düşen gördüğünüz gibi üstünde kapanış alıp dün de burada bir onay aldı görüntüsündeydi. Piyasanın hemen kapanışından sonra HUD'un S&P 500'e katıldığı haberi geldi. Bu onaydan sonra çok yüksek ihtimalle pazartesi günü yükselişine devam edecektir. Burada ilk direnci ve önemli direnci bakın 1, 2, 3 ve 4 mumda denemiş ancak yukarı kıramamış. 117.52-118 dolar civarı önemli direnci olacak. Onun üstündeki kapanışlarda artık HUD tekrar yukarı devam etmek isteyecektir. HUD'a SOFA'ya geçelim. SOFA'da da şu bölgede hep konsolide olarak gidiyor. Görüyorsunuz, konsolidasyon, kırılım, konsolidasyon, kırılım, konsolidasyon. Yine burada 26 dolarla yaklaşık 24-50 dolar arasında, 24.50 dolar arasında bir konsolidasyon süreci var. Burada da kırılımın yönü, yani nerede kırıp kapatırsa oraya doğru gidecektir diyebiliriz. Eğer 26.38 dolar üstünde kapatırsa, şurada benim bir orta vadeli hedefim var SOFA için, 34 dolar civarı. Oraya doğru devam edecektir. Eğer 24.49 dolar altında kapanış gelirse aşağıda 50 günlük ortalama ve yatay desteğinin olduğu 22 dolar civarında bir geri çekilme beklenebilir. Evet, Upstart, bu da faiz indirimlerine biliyorsunuz duyarlı bir şirket. Yani faiz indirimlerinin yarayacağı bir şirket Upstart ama tabi hisse sulandırması ile ilgili ciddi haberler çıkmıştı. Şurada o yüzden epey bir sert satış yemişti. Hala onu toparlayamadı görüntüsünde. Yükselen çizgisini, desteğini yukarı tekrar bir kırmıştı ama tekrar altına attı. Burada da gördüğünüz üzere şu 200 günlük ortalama ciddi destek olmuş.
Artık 100 günlük ortalama da 200 günlük ortalamaya çok yaklaşmış. Bence şu bölge yani 60-62 dolar bölgesi upstart için çok hayati bir destek. Altındaki kapanışlar problem yaratır. Buradan tepkilere bakmak gerekir. Evet, HIMS'e geçelim. HIMS'te de bu bölgenin öneminden bahsetmiştim. Hem çok güçlü bir yatay destek bu bölgede, bu bölgede ve bu bölgede destek oldu. Hem de 200 günlük ortalama hemen burada. O nedenle buradan bir tepki olabilir demiştim. Ben de 42 dolar civarından burada biliyorsunuz pozisyon aldım. Şimdi önemli dirençlere yaklaştı. 100 günlük ve 50 günlük ortalama burada. Hemen üstünde de bakın burası da burada çok önemli destek. Burada önemli dirençler olmuş. O nedenle 51.72 dolar seviyesi şu anda önemli bir direnci. Yani 51.72 52 dolar üstündeki kapanışlarda artık HIMS'te çok daha rahat yukarı hareketler görebiliriz. Ancak bu bölge şu anda biraz kolay geçilecek bir bölge olarak görünmüyor. United Health'e geçelim. United Health'te şu boğa bayrağını çizmiştik. Belki şuna çevirir. Çünkü burada hacimler biraz düşük demiştik. Tam da aslında o bölgede kapanış yapmış. Üstüne atamamış. Artık burada bence 100 günlük ortalamanın da üstüne atarsa ve kapatırsa güzel hareketler görmeye başlayabiliriz. Daha uzun mumlar görmeye başlayabiliriz United Health'te. Öncelikle 342 dolara devam eder. Sonrasında da zaten burada bir gap var. Önünde de başka bir direnç yok. 342 dolar üstünde çok daha hızlı bir hareket görebiliriz ama öncelikle bu 100 günlük ortalamanın üstünde kapanış şart. CrowdStrike'da da bu biliyorsunuz uzun süre takip etmiştik şu yükseleni ve burada artık kar alınması gerektiğinden bahsetmiştik. Oradan yaklaşık %17'lik bir düşüş olmuş. Şimdi ise önemli bölge 200 günlük ortalaması. Bakın hem burada bir yatay desteği var. Birçok kez buradan destek almış. Hem de 200 günlük ortalamada bu bölgede burayı tutmuş. O nedenle bu bölge önemli bir desteği. Bunun altında kapanış almadıkça yukarı hareket ve tepkiye bakılabilir. Burada da bence önemli bölge, hemen şunu gösterelim. 448-450 dolar bölgesi. Yani bu bölgeye yaklaştığında zaten 50 günlük ortalamada hemen hemen buraya yaklaşacaktır. Biz burada yine aslında asıl hareketin başlayacaksa yukarı doğru 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlarda başlayacağından bahsedebiliriz. Evet, AppLovin'de şu yükselen takozdan bahsetmiştik. Üstünde kapanış olduğunda pozisyon alınabilir demiştik. Perşembe günü üstünde kapanış geldi. Cuma günü de tam onayda kapattı. Ve kapanıştan sonra AppLovin'e de S&P 500'e girdiği haberi düştü. Muhtemelen artık pazartesi günü bu da önceki zirvesini, hatta belki geçecektir bile. Yani önceki zirvesine ne kadar var bir bakalım. %6,5 civarı var. Önceki zirvesine yakın bir yerlere pazartesi günü gelecektir diye düşünüyorum. Sonrasında da artık zirve üstü kapanışlar ya da zirve altı kapanışlar olarak pozisyonları değerlendirmek, alınacaksa yeni pozisyonları üstündeki kapanışlarda almakta fayda var. Evet, Oscar'a geçiyoruz. Oscar kendini güzel rahat bölgeye attı. Ne demiştik? Bu bölge önemli. Bütün ortalamalar burada. Şurada önemli bir direnci var demiştik. Yaklaşık 16 dolar. 16 doların üstündeki kapanışlar ne kadar çok kapanış alırsa Oscar'ı o kadar güçlendireceğinden bahsetmiştik. Bu bölgede biraz konsolide oldu. 17.37 dolar üstündeki ilk kapanıştan sonra da çok güçlü bir hareket aldı. Gördüğünüz gibi şu anda 19.43 dolarda iyi de bir bölgeye yattı kendini. Yani yaklaşık 18.80 dolar üstünde ilk olarak şurayı hedefleyebilir. 20.24'ü. Eğer bunun da üstüne geçerse 21.80 dolara kadar ilk aşamada gidebilir. Evet, Lemonade'e gelelim. Lemonade'de de önceki zirvesinin üstünde konsolide oluyordu ama altında kapanışlar alırsa buradaki bir diğer Fibonacci noktası 47.54'e kadar bir geri çekilme görebiliriz demiştim. 48.13'e kadar da bir geri çekilme gelmiş. 50 günlük ortalamada burada. Gördüğünüz gibi burası önemli bir destek aslında. Yani burada 47 dolar civarı Lemonade'de önemli bir destek. Burada bir tepki alıp düşen üstünde de kırılım alırsa tekrar long pozisyonlar denenebilir. Ancak bu şartlar oluşursa denemekte fayda var. 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar hisseyi 42,5 dolarlara kadar da geri çekebilir. Evet, İren kuvvetli gitmeye devam ediyor. 22.50 dolar üstünde kapanış alırsa
ne demiştik? 33.38 dolar Fibonacci direnci var burada. Oraya kadar devam edebilir demiştik. Nitekim burada yaklaşık 30 dolara kadar da bir yükseliş oldu. Şimdi burada tekrar bir konsolidasyon yapıyor. Burada bıraktığı gap'i de belki almak istiyor olabilir. Sonrasındaki hareketine tekrar bakmakta fayda var. Ancak asıl nokta burada 22.50. 22.50 üstünde devam, 22.50 altında kar al olarak düşünülebilir. Oklo'yu geçtiğimiz videoda eklemiştik. Oklo'da herhangi bir değişiklik yok. 50 günlük ortalamanın üstünde devam ediyor. Buradaki sıkışma devam edecek görüntüsünde şu anda. Bu sıkışmanın yönü bence Oklo'nun da yönünü belirleyecektir. Evet, Rocket Love'a geçelim. Perşembe günü 50 günlük ortalamanın biraz altında kapanış yapmıştı. Ancak hacim çok yeterli değildi. O nedenle biraz daha beklenebilirdi. Bir de az sonra ASTS'ye de bakacağız. Orada market yapısı biraz değişti. Ancak burada hala market yapısında bir değişiklik yok. Çünkü önceki yüksek dibinin altında bir dip henüz almadı. Yani Rocket Lab için asıl işlerin değişeceği nokta olumsuz anlamda 38.26 altında kapanışlar alırsa sıkıntıya düşer Rocket Lab. Cuma günü zaten 50 günlük ortalamanın üstüne attı. Fena da bir mum değil. %6.63'lük bir yükseliş sağladı. Şu anda kendini iyi bölgeye attı diyebiliriz. Dediğim gibi 38 dolar civarı önemli desteği. Şimdi ASTS'ye gelip baktığımızda burada bir OBO'dan bahsetmiştim. Bununla ilgili bir tweet attım biliyorsunuz ve 42.44 dolar altındaki kapanışta OBO çalışabilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor demiştim. Perşembe günü kapanışı nerede aldık? Bakalım. 41.86 dolarda almışız. Cuma günü de kapanışı 42.41 dolarda hemen altında, yani çok böyle kıl payı bir kapanış aldı. Yani ASTS yatırımcısı çok. Umarım burası ufak bir fake olarak, bir tuzak olarak kalır. Devam eder. Çünkü dünkü kapanış tam böyle kıl payı bir kapanış. Yani üstünde kalamadı. Altına da net atamadı. Ama bu obo önemli. Bir de oboyu kırdığı mumu görüyorsunuz. Hacimli bir mum. Yani pazartesi günü bence ASTS'nin yönü hemen hemen belli olacak gibi. Eğer aşağıya devam ederse 39 dolar civarı önemli desteği. Yukarı devam etmek isterse de 48-49 dolarlar önemli direnci. 50 günlük ortalaması da 49.50 dolarda diyebiliriz. Evet, Archer için şu bölge çok önemliydi. Hem 200 günlük ortalama tutuyordu hem de burada bakın, burada birçok yerde destek ve direnç olan 9 dolar civarı bir seviyesi vardı. Destek seviyesi vardı. Onun altına zaten attığı gibi çok ciddi bir satış yedi. Yani yaklaşık %9'a yakın bir satış yedi ve buradaki desteğe de dokundu. Yani Archer için şu anda söyleyebileceğim şey, ya tipik bir boğa ayı piyasasına girdi diyebilirim. Çünkü önemli ortalamaların altında seyrediyor. Archer'ı kurtaracak şurada teknik anlamda tek bir yükselen kaldı. Ya da o da Ekim 2024'ten gelen şu yükselen desteği. Eğer burayı da test edip buradan geri dönebilirse, şuradaki düşeni de kırarsa onu artık daha sonra çizeriz. Çünkü çok oluşan bir düşen şu an için yok diyebiliriz. Sonrasında tekrar belki yükselişe geçebilir ama şu anda Archer olumsuz bölgede. Evet, Zeta'ya geçelim. Zeta'da geçtiğimiz hafta Golden Cross geldi. Şurada bir simetrik üçgen yapıyor görüntüsünde. 18 dolar üstünde kalmaya da devam ediyor. Bence bu bölge önemli bir desteği onun. 50 günlük ortalamada desteğe geliyor, yaklaşıyor yavaş yavaş. Bu üçgenin kırılacağı yer önemli. Ona göre pozisyonlara devam etmekte fayda var. Evet, değerli metallere geçelim. Geçtiğimiz hafta değerli metaller çok iyi gittiler. Benim de gümüş ve altında biliyorsunuz pozisyonlarım var. Size bahsetmiştim. Şurada aldık. Spot'ta bile şu anda %5'e yakın bir kar var ki FX'teki karı siz düşünün. Gayet iyi gidiyor. Şimdi burada bakın, şu kanalın uzunluğu kadar bir kanal hedefi belirleyebiliriz. Yani yaklaşık 190 dolar bir hedefi var. O da nereye denk geliyor? 3622 dolara denk geliyor. Ancak Fibonacci hedefine baktığımızda 3734 dolar. Bence altın 3734 dolarları görebilir. Burada artık stop noktamız, kesin stop noktamız 3500 doların altındaki kapanışlar. Burada haftalık muma da bakalım. Çünkü şık bir mum geldi. Bakın, haftalık mum çok güzel. Hem hacim olarak çok güzel, hem gövde olarak, yani gövdeli yeşil bir mum.
Haftalık mumda tam bullish bir mum. Hemen gümüşe geçelim. Evet, gümüş Fibonacci direncine geldi. Hemen hemen gördüğünüz gibi zaten ben bu bölgede de bir pozisyon yarısını kapatmıştım. Ancak burada da harika bir kırılım. Burada biraz belki konsolide olup bir bull flag yapıp devam etmek isteyebilir. Onu takip edeceğiz. Şu anda trendde hiçbir problem yok. Hemen haftalığına bunun da bakalım. Haftalıkta da yine bence bakın hacme bakar mısınız? Hacim harika. Yani son dönemin inanılmaz hacimli mumlarından. En son bu kadar hacim, yani çok geriye gitmemiz lazım. Son dönemin en hacimli mumu. Çok çok güzel bir mum. Yani burada da trend boğa olarak devam ediyor. Hemen kripto paralara geçelim. Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'deki tezim değişmedi çünkü bakın burada düşük bir dip aldık. Önceki yüksek dibin üstünde kapanışlar alamadık. 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamanın altındayız. 50 günlük ortalama uzun zamandır ilk kez aşağıya trend vermeye başladı. Bu da önemli. Gördüğünüz gibi yani kısa vadede aslında boğa değiliz demek istiyor bu. Zaten ben de o teze dayanarak burada short açtım. Şu anda short pozisyonlarım devam ediyor. Aşağıda 105 dolar civarı ilk desteği. Onun da altında kapanışlar gelirse 200 günlük ortalama çok çok önemli. O da bugün için yaklaşık 101.650. Ethereum'da işler daha güzel. Hep bunu söylüyorum. Çünkü bütün ortalamaların üstünde devam ediyor. Şu 4300 bölgesi de şu anda iyi tuttu. 50 günlük ortalamanın da üstündeyiz ancak yaklaştık. Burada önemli olan nokta bakın burası yüksek dibi. Bu yüksek dibin altında yeni bir düşük dip alınmaması gerekiyor. Eğer alınırsa artık Ethereum'da da dikkatli olmak gerekir. Çünkü aynı zamanda 50 günlük ortalamanın altında da kapanış geldi demektir. Şu anda bir problem yok ama kesinlikle 4000 dolar bölgesi Ethereum için çok çok dikkat edilmesi gereken bir bölge. Evet arkadaşlar, bugün de haftalık videomuzun sonuna geldik. Önemli değişiklikler oldu. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir videoyu. Sizlerden ricam, abone olmayanlar için bugün tanıştıysak eğer bir abone olmanız ve yorum ve like'larınızı da ayrıca bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.